Selam arkadaşlar. Bazen bazı dosyalar içinde gömülü şifreler olabilir. Bunlar bir resim dosyası olabilir, PDF dosyası olabilir ya da dosya hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebiliriz. Bunun için Beanwalk denilen bir araç var. Şimdi birlikte onu kullanacağız. Masa üstünde şu an res.jpg diye bir dosya var. Mesela örnek olarak en sonunda buna bir bakalım birlikte. Öncelikle app.py dosyamızı açayım. Edit diyeyim. Daha sonra yine tekrar geleyim klasöre. Component kısmına bir tane py dosyası daha oluşturalım. Create document file nokta py diyelim. Py diyelim. Açayım bunu da aynı şekilde geritle. Şimdi şu ilk iki satır zaten otomatikman lazım. Ve kopyalayabilirsem bir de. Nedense o iki satırı kopyalaması birazcık zor oluyor. Şöyle şuraları sileyim. Bunlarla işim yok. Bununla da işim yok. İşlem ne olursun şimdilik. Bunlar da gerçi function içinde olacağı için tekrar yazalım olmazsa. Ya da print line hizaya getirmek gerekiyor. Şöyle yaparsak. Tamam. Şimdi diyelim ki buraya Beanwalk file information diyelim. Daha sonra şimdi bize öncelikle şuraya küçük bir bilgi düşelim. Dosyanın masa üstünde olması lazım. Dosyanın masa üstünde olması lazım diye bir not düşelim. Normalde gerek yok ama biz yine 0 diyelim. Ve şuraya da bir use diyelim. Yani kullanmak için yine işlem numarası girmek olsun. Şuraya bir 0 diyeyim yine. Şunun fazlalığı zaten bana fazla sileyim. Buraya tekrar komut yazacağız zaten. Ama bizim öncelikle bir de neye ihtiyacımız var? Dosya adına ihtiyacımız var. Dosyanın o nereden çıktı? Şöyle gelelim. Şuraya da diyelim ki dosya adı. Şimdi dosya adı giriniz diyelim. Şimdi buraya bilgileri girelim. Şimdi diyeceğiz ki os.system tırnak açalım. Beanwalk -e. Daha sonra masa üstümün yerini göstermem gerekiyor. Benim masa üstüm bu şekilde. Ya ben Kali ile çok fazla oynamadım. Eğer sizin de kullanacağınız Kali ise büyük bir ihtimal sizin de masa üstünüz aynı şekildedir. Yoksa da şeyden bakabilirsiniz. Bir dosyaya tıklayıp şöyle göstereyim. Desktop derseniz şuraya tıklarsanız siz de aynı şekilde görebilirsiniz. Home Kali Desktop. Bu şekilde siz de girebilirsiniz. Daha sonra bir de neye ihtiyacım var? Dosya adına ihtiyacım var. Şuraya aynı şekilde dosya adı yazıyorum. Bu tamam. Şimdi bunu app.py'ye ekleyelim. İsmi neydi? Ana ekran yapmışız. Bunu da değiştirelim. File information diyelim. File information. Bunlar da tamam. 4 Beanwalk diyelim buna da. Daha sonra yine aynı şekilde buraya 4'ü ekleyelim. Evet, aslında şurada bir hata yaptık. File bunun ismi. File information değil, file. Bunun ismi de file. Biz direkt şeyin ismini yazdık. Şuraya file information diyelim. Buradaki isim dosyanın ismi file ama o yüzden dolayı buraya da file diyoruz. Burada çünkü o şekilde değiştirdik. Ama mavi oldu. Burada bir şey olabilir. Files yapalım. Başka bir şeyle çakışıyor olabilir. Başka bir kütüphaneyle. O yüzden dolayı files yapalım. Bu şekilde kaydettik.
Tabi bunu da 4 yapacağız aynı zamanda. 4. Şimdi gelelim bunları çalıştırmaya. cd desktop cd cybertools python app.py 4. Neydi? 45. satırda bir hata var diyor. Nerede? Files. Evet, bunu kaydetmemişiz. Hata ondan dolayı büyük bir ihtimal. Ya da dosya isminden dolayı da olabilir. Bir olmazsa değiştiririz tekrar. Bakalım. Tekrar. 4. Evet, girdi. Kaydetmediğimiz için o hatayı almışız. Şimdi diyor ki bize işlem no girin 0. Dosya adı girin diyor. Biz dosyamızı ne olarak indirmiştik? res.jpeg diye hatırlıyorum. Aynen. res.jpeg giriyorum. Neydi? Bir şey dedi. Bir yerde hata aldık. Tekrar bir daha bakalım. Define diyor. Os diyor. Os'u tanımadım diyor. Tekrar bir daha bir gelelim. Dosyalarımıza her şeyi kapattım yanlışlıkla. src component file edit diyelim. Evet, burada neyimiz yok bizim? Os'umuz yok. Bu olmadığı için hata almışız. Bunu da yazalım aynı şekilde. Tekrar bir daha geleyim. cd desktop cd cybertools daha sonra python app.py 4 0 res.jpeg. Evet. Dosya ile ilgili gördüğünüz gibi bilgileri verdi. Herhangi bir bunda bir şifre olan bir şey değil ama mesela burada desimal, hexadesimal description'larında gerekli bir hatayı alabilirdiniz. Bilgileri alabilirdiniz. Ben bu resmi direkt Google'dan indirdim. Yani sadece denemek amaçlı. Kodun çalışıp çalışmadığına dair. Kod çalışıyor, bir sıkıntı yok ama dosya boş dediğim gibi. Bu şekilde dosyalarla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. En azından içine gömülü bir dosya var mı? Bunu da bu şekilde öğrenmiş olabilirsiniz. Bu videolukta bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bir like atarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler.